Benim adım Elor. Ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdi bu ismi bile ağzımdan çıkarırken şüphe duyuyorum. Çünkü bir süredir hatırladığım hiçbir şeyin bana ait olmadığından neredeyse eminim. Her şey basit bir olayla başladı. Telefonumu kaybettim. Otobüste mi düşürdüm, bir kafede mi unuttum bilmiyorum ama o gün kaybettiğim şey sadece bir cihaz değildi. Sanki benden bir parça kopmuş gibiydi. 3 gün boyunca telefonsuz kaldım. Ve ilginç olan şu, kimse aramadı, hiçbir mesaj gelmedi. Dünya benim yokluğuma tepki vermedi. Sanki ben de bir cihaz gibi unutulup gitmiştim. En sonunda ikinci el bir telefon aldım. Modeli eskiydi. Birkaç çizik vardı ama çalışıyordu. Fabrika ayarlarına döndürülmüş gibiydi. Her şey tertemiz görünüyordu. Ama içimde açıklayamadığım bir his vardı. Sanki bu cihazı daha önce de tutmuştum. Sanki bana aitmiş gibi. Kurulumu tamamladım. Galeriyi açtım. İçinde sadece 5 fotoğraf vardı. 4 tanesi silik, sıradan görüntülerdi. Ama sonuncusu beni durdurdu. Çünkü o fotoğrafta ben vardım. Ya da bana tıpatıp benzeyen biri. Arka planda bir tren istasyonu vardı. Sol bileğimdeki küçük yara izi net bir şekilde görünüyordu. Aynı benim gibi duruyordu. Aynı şekilde yürüyordu. Ama ben o istasyonu hatırlamıyordum. Hatta hiç gitmemiştim. Üstelik fotoğrafın tarihi telefonumu kaybettiğim günle aynıydı. Tesadüftür, dedim kendi kendime. Belki eski sahibinin bir fotoğrafıdır. Ama içim rahatlamadı. Aksine o tanıdık ama yabancı yüz zihnime kazındı. Mesajlar uygulamasına girdim. Tek bir konuşma vardı. Adı D olan biriyle. Sadece 3 mesaj. Hazırsan başlayabiliriz. Kendine ulaşmak zordur Elor. Ve sonuncusu. Beni arama. Çünkü sen zaten bendin. Gözlerim dondu. Bu telefon sıfırlanmıştı. Bu konuşmalar burada olmamalıydı. Ama vardı ve yazılanları sanki daha önce duymuştum. O gece uyuyamadım. Sabaha karşı telefonun titredi. Yeni bir alarm vardı. Ben ayarlamamıştım. Saat 3:44. Alarm başlığında sadece şu yazıyordu. Hatırlamaya hazır mısın? İçim buz gibi oldu. Ses kayıtlarını açtım. Uykumda kaydedilmiş bir ses kaydı buldum. Ses bendendi ama tonu, vurgusu bana ait değil gibiydi. Tek bir cümle söylüyordum tekrar. Kendini silmek özgürlüktür. Tüylerim diken diken oldu. Bu kelimeler içimde bir yerleri tetikledi ama neden söylediğimi hatırlamıyordum. Ertesi gün posta kutumda bir zarf buldum. Üzerinde sadece adım yazıyordu. Elor. Gönderici yoktu. İçinden bir fotoğraf çıktı. Ben bir ameliyat masasında yatıyordum. Başımda bir cihaz vardı. Ekranında şu yazıyordu. Bilinç katmanı transfer deneyi. Seviye 3. Fotoğrafın arkasında el yazısıyla bir not. Hatırlamak istedin, bedelini öde. Dışarı çıktım. Arkadaşım Lucas'ı aradım. Telefonda sesi çok garipti. Sen hala buradasın, dedi. Seni çoktan silmişlerdi sanmıştım. Neyi kastettiğini sordum. Sessizlik oldu. Ardından geri dönemezsin Elor. O yüz sana ait değil artık, deyip telefonu kapattı. O gece telefon kendiliğinden açıldı. Ekranda yüzüm belirdi. Ama bu benim yüzüm değildi. Aynı yüzdü, evet. Ama bakışları yabancıydı. Ve bir ses konuştu. Soğuk, mekanik ama içten gelen bir ses. Merhaba Elor. Geri döndüğün için teşekkürler. Bu sefer daha derine ineceğiz. Ardından ekranda bir sayaç çıktı. Yeni protokol. 07 aktif. Hafıza sıfırlaması 45 saniye. Şok oldum. Telefonu yere fırlattım. Ama sayaç devam etti ve içimde yankılanan tek cümle vardı. Sen zaten bendin. Dizlerimin üstüne çöktüm. Gözlerimi kapattım. Karanlığın içinde bir ses duyuldu. Kendi sesim gibi ama değil. Eğer kendini tekrar hatırlarsan bu döngü asla bitmez. İşte bu yüzden bu kaydı bırakıyorum. Belki birazdan her şeyi unutacağım. Belki tekrar başka bir kimliğe uyanacağım. Ama eğer biri bu kaydı dinliyorsa bir uyarı vermek istiyorum. Eğer bir gün telefonunun galerisinde hiç çekmediğini hatırlamadığın bir fotoğraf bulursan ve o fotoğrafta senin ellerin, senin yüzün varsa ama o anı yaşamamışsan, lütfen daha fazlasını kurcalama. Çünkü gerçek seni bulur. Ve bir kez hatırlarsan geri dönüş yoktur. Böyle bir olay yaşasaydınız siz ne yapardınız? Yorumlara yazın.